Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz ara verdim gibi oldu. Çünkü final sınavlarım ve projelerim vardı. Ama o aşamayı atlattık. Bu cuma günü yani tatile girdim sayabiliriz. O yüzden bir ufak özür borçlu olduğumu hissederek öncelikle özür diliyorum sizden. Ama bu tatil sürecimde çok daha aktif olacağımın da sözünü veriyorum. Hatta böyle birkaç sürpriz şey var aklımda. Onların da böyle duyurularını ufak ufak yapmaya başlayacağım zaten. Fakat bugün size Eve adında bir diziyle geldim. 16 bölümden oluşan bir dizimiz ve aslında oldukça ilginç bir hikayesi var. Fakat çok da kısa. Dizimizin konusu aslında 2 trilyon wonluk bir boşanma davası ile ilgili. Oldukça tabii ki toplumun zengin kesimlerinin bir savaşı mı diyelim görüyoruz. Ve gerçek bir hikayeden uyarlanılarak yapıldığını biliyorum bu dizinin. O yüzden de bu hikayenin detaylarını öğrendiğiniz oldukça sürükleyici ve aslında güzel olan bir dizi ile geldim size. Oyuncularına geçtiğimiz zaman oyuncu kadrosu inanılmazdı. Birçok oyuncuyu tanıyordum ve 2 başrol isim olarak sayacağım isimler de oldukça zaten popüler olan çok iyi oyuncular. Öncelikle kadın oyuncumuza başlıyorum. Ve ilk başrol karakterimizi canlandıran oyuncumuzun adı So Ye-ji adlı oyuncumuz. Kendisi zaten bu hikayenin ana karakteri ve oyunculuğu da yine çok güzeldi. Ben çok severek izledim ve zaten bir kadın olarak da çok güzel bir kadın. O yüzden böyle hikayeye cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Ve erkek oyuncumuzsa neyse bunu yorum kısmında söyleyeceğim ama erkek başrolümüz ve karakterimizi canlandıran ismimiz Byung-Yoon Park adlı oyuncumuz. Onunla birçok dizisine denk gelmiştim ve onu da severek izliyorum aslında ama diğer izlediğim dizilerde bu kadar başrolde değildi. Daha yan karakter olarak kalıyordu. Burada bence başrollerden ikincisi de oydu. Dediğim gibi hikayemiz bir boşanma davasını anlatmaktan ve hikaye kısmı aslında bu kadar. Çok fazla detay vermek istemiyorum. Hepsi dizide çok güzel işlenilmiş. Oraya kalsın ama çok sürükleyici bir dizi. Şimdi klibiyle sizi baş başa bırakayım. Oradan da çok güzel bir böyle dizinin yansımasını göreceksiniz aslında. Daha sonra da yorum kısmında görüşelim. 들어와해 눈을 가로해 비밀로 할게 네 부정과 죄 전부 드러내 자리 넘보내 눈 감아줄게 네 본성과 뇌 춤추는 저 장미 걷고 완성은 왕관 너의 것 다시는 얼씬 못하게 가시를 진성관 Watch me dance Watch me sing 여기까지 놓아줄게 도망가 얼른 Watch me dance Watch me sing 다시 못 잡히지 마 그때 보게 되는 거야 나쁜 년 나쁜 년 아주 그냥 나쁜 년 나쁜 년 아주 그냥 나쁜 년 나쁜 년 아주 그냥 나쁜 년 다시 못 잡히지 마 그때 보게 되는 거야 미친 년 I got mercy I got grace Desperado with the scales Throw rose on your body Mask of sorrow I'm so wanted 그러지 않아를 꺾어 상처만 남은 손을 적셔 Look scared 안에 너를 보듬어주지 술로 씻어 죄를 사하여 Watch me dance Watch me sing 여기까지 놓아줄게 도망가 얼른 Watch me dance Watch me sing 다시 못 잡히지 마 그때 보게 되는 거야 나쁜 년 나쁜 년 아주 그냥 나쁜 년 나쁜 년 아주 그냥 나쁜 년 나쁜 년
Evet, yorum kısmına geçtiğim zaman öncelikle şunu söylemem lazım. Ben çok sevdim diziyi. Yani çok hızlı bitirdim. Yaklaşık 2 gün sürdü ama o da hani böyle yoğun bir zamanımda izlemiştim. Finaller başlamadan önce çalışıyorum falan. O zaman izlediğim bir süreçti. Fakat çok tutularak izledim ve hani nasıl diyeyim, okuldayken diyorum ki eve gideyim de hani izleyeyim ne olacak acaba diye. Özellikle birkaç sahnesi benim için aklımda kalan sahnelerde. Bu da çok önemli bence. Bazı dizilerde hani bu sahneler hep aklımda kalıyor. Bu da bence dizinin güzel olduğunu gösteriyor. Oyuncularımızın aslında başrol 2 isim saydım size. İkisinin partner olarak, yani dizideki çift olarak uyumu biraz ilk başta biraz ben de korktum. Çünkü yakıştıramadım gibi oldu. Fakat dizi ilerledikçe, onları beraber gördükçe bu fikrim değişti. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz bir diğer önemli karakterimiz ve hatta hani dizide geçmişte de tanışıyorlar. İzleyenler bilir zaten. O oyuncumuzun önce adını söyleyeyim aslında. Çünkü hani karakterin ismiyle değil de oyuncumuza da biraz konuşmak istiyorum hakkında. O oyuncumuzsa, o karakteri canlandıran kişi ise Lee Sang-yeop adlı oyuncumuz. Ben kendisinin oyunculuğunu çok seviyorum. Burada canlandırdığı karakteri de çok sevdim. Ayrıca hikayede ben o ikisinin bir çift oluşunu da görmek istiyordum. Fakat çok şükür şey yapmamışlar. Yani onun yanına gidiyordu final sahnesinde, biliyorsunuz. O beni umutlandırdı. Öyle bitmesi dizinin çok güzel olmuş. Ayrıca hani şey klişesi de olmadı. Yani eşinden boşandı, onlar bir araya geldiler, mutlu mesut hani falan böyle. Zaten mutlu ve mesut olma kısmı çok söz konusu olmayabilirdi bu çiftimiz için ama o kısmı da sevdim, yani gerçekçi olduğunu sanki gösteriyor bize. Gerçek hayat hikayesi deyince, yani bizde de mesela öyle çok dizi yayınlanıyor ama diyorsunuz ki hadi oradan, yani gerçek hayatta böyle bir şey hani olmaz falan gibi. Ben gerçek hikayesini araştırmadım. O yüzden onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ya da olayların hepsi bu şekilde mi ilerliyor onu da bilmiyorum ama genel anlamda diziyi çok sevdim. Oyunculukları çok sevdim. Çekimleri çok beğendim. Bu arada kostüm olarak da, yani giysiler, o o şeyini de sevdim dizinin, yani çok başarılıydı. O şaşa, o lüks ama aynı zamanda asalet, hani böyle asil bir şekilde giydirilmişlerdi. Onu da söylemek istedim. Ve bu kadar yorumlarımda. Dediğim gibi ufak sürprizlerim olacak. Lütfen beklemede kalın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çarşamba günü görüşürüz.